Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde 500 metrekare arsa üzerine kurulu, full eşyalı, akıllı ev sistemli harika bir villayı gezeceğiz. Villa gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bölgedeki diğer villalarla kıyaslamayın. Bol artılı, bol ekstralı güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamını tekrarlıyorum, 22 milyon TL pazarlığımızda olacaktır. Bir abimizin kendi oturduğu villası. Aynı zamanda burada yeni bir villa da yaptılar. Yakın zamanda onu da çekip kanala yükleyeceğiz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu çok geniş bir villa izleyeceksiniz. Bol ekstralı demiştim. Bahçe alanındayız. Havuz alanını görüyorsunuz. 40 metrekare gibi büyüklükte güzel bir havuz alanınız var. Kobrası bırakılmış. Motor ve denge deposu ayrı bir yere taşınıp kabinlenmiş. Bu şekilde görünüyordur net bir şekilde, değil mi? Bu alana kabinlenmiş. Bu da gayet güzel ve aynı zamanda motor da büyütülmüş. Bu da bir ekstra. Bahçe takımları, şezlongları bu alana atılmış. Zaten bahçe terasınız oldukça geniş olduğu için istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Dış cephede ikinci kata kadar öne çıkan kısımda seramik kaplama yapılmış. Yine mineral sıvalar atılmış. Burada bir güneş kırıcımız var. Bordex'le yapılmış. Bu da gayet güzel. İçerisine bir şemsiye atılmış. Bakın bu içeride gördüğünüz tüm eşyalar kalacak. Eşyalar da gerçekten kaliteli. İçeride zaten birkaç özel eşyanın fiyatlarından da bahsedeceğim ama en basiti bugün bu şemsiye bile 70-80 liradan aşağı bulamazsınız. Bu şemsiye bile burada kalacak. Altındaki bahçe takımı dahil. Güneş kırıcıların içerisinde aydınlatmalar mevcut. Akıllı ev sistemli. Sağ tarafa doğru güzel bir kamelya alanınız var. Işıklandırması yapılı. Yine içeride bir bahçe takımı atılmış. Kendi özel eşyalarını alıp çıkacak ev sahibi. Siz de direkt özel eşyalarınızı alıp gelip yerleşebilirsiniz. Ev gerçekten temiz. Aynı zamanda eşyalar da az kullanılmış zaten. Yabancı, yurt dışında yaşıyor kendisi. Buraya da yazları bir ay falan geliyor. Öyle denilebilir. Şimdi ufak tefek bir bahçe alanımız var. Yani bu ön tarafta kalan. Normalde arkada büyük bir bahçe alanımız var. Burada güzel bir bahçe alanınız var. Çakıl taşlarıyla zemini süslenilmiş. İçeride 3 tane bitkiniz var. Gayet güzel. Şöyle içeriği bir gez istersen burasını. Ferah. Dışarısı çok sıcak ama bu alan gayet serin ve güzel. Hava sirkülasyonu da çok iyi bir şekilde alıyor. Şu an esintili. Normalde dışarısı 29-30 derece civarında. Bakın barbekü normal barbekü değil. Bizim bildiğimiz dilimdeki dışı taş kaplama. Basit barbekülerden değil, gayet güzel. İçerisinde demiri olan, tezgahı da gayet şık bir barbekü alanı yapılmış. Alt tarafta da yine gözleri mevcut. Bahçe alanını görüyorsunuz. Bahçe duvarı taş işçilikle yapılmış. Çim çitle de yükseltilmiş. Dış cephede yine aydınlatmalarınız var. Villada sabitlenilmiş aplikler var. Gerçekten müsait bir zaman olursa akşam çekiminde yapmak isteyeceğiz. 2 tane palmiye ağacı atılmış güneş kırıcıların içerisine. Bu da çok güzel gösteriyor. Bunu da hiçbir yerde göremezsiniz. Bu da burada yapıldı. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Çok geniş bir villa. Bol artılı, dediğimiz gibi yerden ısıtma sistemli. Isıtma sisteminin yanı sıra kurulu hali hazırda sizi de bekliyor. O da ayrı bir konu. Güvenlik kameraları takılı. Şöyle yan taraftan çekersen üst taraflarda söve çalışmamız var. İçerisine patlatma taş uygulaması yapılmış. 5+1 ayrı mutfak, kış bahçeli. Yine garajınızın üstü kapalı. Bol ekstralı dediğimiz gibi devam ediyor. Bu bölgede bu fiyata alınabilecek en mantıklı, en kaliteli villalardan bir tanesi burası. Hem içerideki kullanım alanı olarak hem de içerideki malzemeleri baz alırsak. Herhangi bir firmadan herhangi bir şekilde dizilmiş eşya değil bunlar. Özenle seçilmiş. Kişi kendine alırken nasıl seçerse o şekilde buraya bu eşyalar seçilmiş. Gerçekten kaliteli. Üst tarafta bir pergola yapılmış. Burada aracınızı koruyabilirsiniz. Bu arada rahatlıkla 3-4 araç da buraya sığar. Gerek SUV gerek sedan, hatchback bir araba rahatlıkla sığar. Bahçe alanlarını görüyorsunuz. Çimlerin bile kış sezonunu biliyorsunuz yeni atlattık. Bakımı gayet güzel burada olmamalarına rağmen. Otopark kapısı bu alanda ahşap ve demir doğrama. Güzel bir otopark alanınız var ve ayrıca otomatik kapıda otopark kapısı da otomatik kapı sistemli. Bu da ekstralardan bir tanesi, biliyorsunuz dilimde bu da yok. Hatta geçen verdiğimiz bir villada ev sahibi kendi yaptı. 60-70 lirada yine ona masraf yaptı. Bunlar hep bir masraf. Burada bahçe alanı devam ediyor. Ayrılmış bir şekilde E'ye giriş kapısı bu alana verilmiş. Efeler Mahallesi, Villalar Bölgesi, Koca Mustafa Caddesi, Fener Caddesi, bunlara çok yakın konumdasınız. Otobüs güzergahı, yani dolmuş güzergahı ve taksilerin kolaylıkla buraya gelebileceği kısımdasınız. Şehir merkezine 3-4 dakika aracınızla, en yakın plaja İmbatkoyun'a da ortalama aracınız ile 2-3 dakika mesafedesiniz. Burada bir yine kapalı alanımız var. Kamelya alanı diyorum ben. Aslında bunlar müştemilat olarak geçer arkadaşlar. Müştemilatın açılımı bahçede, yani bir mülkün arsasının içerisinde ayrı kabinlenmiş, ayrı bir şekilde yapılmış alana müştemilat denir. Bu alanda ev sahibimizin köpeği var. Burayı gösteremeyeceğiz. Bahçe alanı bu kısma doğru devam ediyor. Evin içerisinde ayrı bir video olarak çekeceğiz. Orayı kapatacağız. Bunu da ekstra olarak bilgilendirelim. Bahçe alanı bence gayet yeterli bir villada olması gerektiği gibi. Burada görüyorsunuz bir kış bahçeniz var.
Gerçekten çok güzel. Burası bir terastı, balkon terasıydı. Burayı bu şekilde kapatmışlar. Evde görülen her şey bildiğiniz hani para harcanarak, ciddi rakamlar harcanarak yapılmış. Salıncakları falan hepsi kalacak. Yukarıda da yine bir balkonunuz da var. Hepsinden tek tek değineceğim. Havuz alanını görüyorsunuz. Dilerseniz villamızın içine girelim. Çok güzel bir villa. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Satış rakamı 22 milyon TL. İçeride görüşmek üzere. Evet, villanın içine gireceğiz şu an. İlk etapta çelik kapıya gelmeden hemen üstte bir çıkmamız vardı. Bu çıkmayı ev sahibi çok güzel bir şekilde bir ekstra koridor alanı olarak oluşturulmuş. Etrafını böyle sürgülü kapıyla çevirmiş. Misafiriniz geldiğinde hemen burada ayakkabılarını falan değiştirip hızlı bir şekilde içeri girebilir. Yağmurdan, çamurdan korunmak adına. Bence gayet güzel. Hem ekstra bir sigara alanı da oluşturulmuş. Hemen burada da kış aylarında sigara da içilebilir, yani en mantıklı şeyler bunlar şu an. Gel böyle içeriye girelim. Şöyle ileri kısma geç. Full eşyalı bir ev demiştik. Ev sahibi kendi oturuyor. Her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kendine nasıl alıyorsa yani o şekilde alınmış. Öyle söyleyelim. Bir müteahhit işi değil burası. Antre alanındayız. Güzel bir antre alanınız var. Gayet geniş, ferah bir ev. Ben bu evi çok beğeniyorum. Zaten daha önce de kanalda tanıtımları var. Arsasını da biz vermiştik bu arada. Önceki müteahhit firmaya. Satıldı, el değiştirdi. Şimdi kendileri satıyorlar. Burada bir portmanto alanınız var. Hani vestiyeriniz. Burada da bir saklama alanınız falan. Bunlar bu şekilde merdiven altını çok güzel bir şekilde kapatılmış. Akıllı ev sisteminiz burada, AkuVox diye. Yukarıda aydınlatmalarınız mevcut. Hareket sensörü, duman dedektörü, yangın alarmı, bunların hepsi mevcut. Burada da bir aynamız var boydan boya. Evden son bir kez çıkmadan kendinize bakabilmeniz adına ekstrası mevcut. Aynı zamanda eve de derinlik katar zaten, bildiğiniz üzere ayna önemli bir detay. Hemen bu zemin kattaki odamızı bir gösterelim. Ondan sonra zaten salon mutfağa gideceğiz. Burada olmazsa olmaz zemin katta bir yatak odanız var. Artıları nelerdir? Bir çalışma odası istiyorsanız buraya yapabilirsiniz. Misafir odası, banyo lavabo karşıda. Yaşlınız varsa ileride zaten yaşlılık da var ayrı olarak. Bu odalar çok değerli, kıymetli. Merdiven çıkmadan hemen zemin katta yaşam alanı, ekstra bir oda. Bu oda da bu şekilde. Abinin de bir kız çocuğu var. Ondan buralar böyle oyuncak dolu. Her odada klimalar takılı bu arada. Onu da atlamadan geçmeyelim. Her odasında da yine televizyonu da var. Bunlar çok önemli detaylar. Şimdi salon alanını anlatalım. Sonra mutfağa geçeceğiz. Gel böyle. Çok güzel, büyük bir salonunuz var. 40 metrekare büyüklüğünde harika bir salon alanı bizi karşılıyor. Bakın bu kadar 3 kişilik 2 tane koltuk takımı, 2 tane berjel atmasına rağmen hala ekstra villanın, odanın, salonun içerisinde dolaşabiliyorum. Gerçekten çok güzel. Elektrikli şöminemiz mevcut. Bunu açmadık. Keşke açtırsaydık, yanlış yapmışız. Neyse. Elektrikli şöminemiz var. Bu da çok güzel bir görüntü veriyor. Bunu da bilgisini verelim. Bakın. Sony'nin bir televizyonu var içeride. Hani dışarıda eşyalardan bahsetmiştim ya. Sony'nin bir televizyonu var. Bu televizyon bugün almak isterseniz 150 milyar. 150 milyar, bu fiyat şaka değil. Türkiye standartlarında bunun fiyatı 150 milyar. Bakın siz bu evlere geldiğinizde burada bir tık küçük televizyon, belki markasını bile bilmeyeceğiniz televizyonlar çıkar şu an tanıttığımız evlerde. Ama Beko ile Meko ile de kıyaslamayın. Sony gerçekten çok üst düzey. Işıklandırmaları çok güzel. Şöyle yukarıda bir avizemiz var yuvarlak desende. Gayet şık. Yine LED alçıpanların içerisinde gün ışığı aydınlatmalar dönülmüş. Televizyon ünitesinin hemen arkasında yarım alçıpanlar böyle vitrin tarzı vermiş. Aynı zamanda bir patlatma taşlı arkada uygulanmış. Bunlar da çok güzel. Çok güzel görünüyor. Her şeyle dört dörtlük yerler. Seramik zemin, 60'a 120, beyaz, ev ferah. Gel böyle yavaş yavaş mutfak alanına geçelim. Burada bir mutfak alanınız var. Bence olması gerektiği gibi ideal büyüklükte, gayet şık. İki ayrı bölümden oluşuyor mutfak. Biri L şeklinde dönüyor. Ne var bu L kısımda? Elektrikli ocağınız, davlumbazınız, mikrodalganız, fırınınız, tezgahınız. Bu alanda ekstra kahve alanları, tost makinesi, bu tür makine cihazlarını kullanabileceğiniz bir tezgah alanı daha mevcut. Bu da çok önemli. Özellikle hanımların en dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Bazı villalara giriyoruz. Dev gibi mutfak var. Fakat tek bir köşe kullanılmış. Bunlar dezavantaj. İsterseniz buraya bir ada mutfakta yapabilirsiniz. Yukarıdan sarkan bir davlumbazı da olabilir. Bunlar hepsi tercih meselesi ama zaten yapılması gereken en iyi şekilde burası dizayn edilmiş. Gel böyle bir kış bahçesini gezelim. Burası bir balkondu. Bahçe terasıydı. Bu şekilde etrafı PVC'lerle çevrilmiş. Gayet güzel bir kış bahçesi olmuş. Yemek masası atılmış, 6 kişilik. Gayet büyük. Havuz alanına bakıyor. Yönü havuz alanına çevrili. Gayet güzel. Bunları açtığınız anda da çok havadar bir şekilde gözükecek burası. Hava sirkülasyonu da çok iyi alır. Her iki tarafında sürgülü kapısını açtığınız takdirde. Bakın gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Panjurları var. Zaten onlardan bahsetmiyorum. Akıllı ev sistemli 22 milyon gibi bir rakama
satılan bir villa. Panjurları da artık söylemiyorum. Panjurları var. Akıllı ev sistemli zaten. Gel böyle. Buradaki banyo lavaboyu göster sana zahmet. Şimdi misafir lavabosu ayrı zamanda buradaki yatak odasında kullanabileceği bir banyo olmak zorunda. Bu da önemli bir detay. Evet, bakın. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz antre çalışması var. Burada nedir bu? Antre alanın bir kısmı patlatma taş kullanılmış, bir kısmında da İtalyan doku boyası geçilmiş. Gerçekten çok güzel. Buradaki tabloları tabii siz kendiniz beğendiğinizlerle değiştirebilirsiniz. Bu şekilde güzelse böyle de kalabilir. Ama buranın havası çok farklı. Merdivenlerin yavaştan böyle kısım kısım yükselmesi ve bazı alanlarda geniş tutulup dinlenme alanı oluşturulması ayrı bir güzel. Gerçekten villa takdire şayan ve bir de ev sahibinin eli deyince gerçekten çok güzel olmuş. 22 milyon. Köşedeki villamızı zaten az çok biliyorsunuz. Şöyle bir göster istersen, görünmeyecektir ama neyse. 26,5 milyon gibi bir rakamdaydı, satıldı bildiğiniz üzere. Bu da 22 milyon TL, gerçekten bu bana göre şu an açık ara en iyisinden bir tanesi. Burada güzel bir avizemiz var. Antre alanına boydan boya sarkıyor. Gayet şık. Yukarılarda çatıya müdahale için gözler mevcut. Buraya da usta falan geldiğinde, çatınız kiremit bu arada, buradan çıkabiliyor. Şimdi burada bir yatak odası var. Sen göster, ben girmeyeyim. Yatak odaların bazılarında eşyalar da fazla. Ben de alanı boğmayayım. Güzel bir yatak odanız var. Genç odası. Her odada klima mevcut. Yerden ısıtmalı. Isıtma ve soğutma sorununuz bu villamızda yok. Burada bir banyo lavabomuz var. Gel böyle. Petekleri de göster sana zahmet. Villa büyük olduğu için bir hayli de yorulduk açıkçası çekerken. Gerçekten bol ekstralı bir villa. Aldığınızda direkt özel eşyalarınızı gelin alın. Ev sahibi de zaten burada. Onunla tanışırsınız, bir pazarlığımız olur. Burada bile misafir ederler sizi tapu sürecinde. Hemen burada bir yatak odamız var. Buna da girmeyeyim. Bunu da daraltmayayım. İki tane prensesin yatağı burası da. Bu da gayet güzel. Havalandırma pencereleri. Her odada bu arada klima çalışıyor. Bir de biz bugün çekim yapacağız diye ev sahibi de tüm klimaları açtı. Çektim orayı. Tamam. Güzel gözüktüyse. Burada da bakın bir çocuk odası daha. Toplamda hani 4 tane oda gördük. 4 odada gördüğünüz üzere boş. Çünkü çocuklarıyla yaşıyor. 2 ebeveyn. Hani bunlara ihtiyacı yok işin aslında. Odalar boş kalmış. Böyle bu şekilde değerlendirilmiş. Belki sizin bu evde yapacağınız tek masraf şu boya masrafları olur. Duvarlardaki yıldız desenleri. Bunlar da artık tatlı masraflar. O boya masraflarını bile biz hani geldiğinizde hediyemiz olsun size, biz yaptıralım. Bakın burada bir balkon var. Bu balkon alanına buradan çıkışımız var. Bugün balkonu göstermeyeceğiz. Çünkü içeride çamaşırlar var. Hanımefendinin, yani ev sahibinin özel bir alanı orası şu an. Ama orada balkonumuz mevcut. 6-7 metrekare büyüklüğünde bir balkonu var. Bakın buradan da mesela bu balkona çıkışınız var. Store perdeyi kaldırdığımızda bu balkonu görebiliyorsunuz. Şöyle alttan bir göster istersen. Çok fazla eşya gözükmeyecek şekilde. Geldik son yatak odamıza, yani 5. yatak odamız. Ebeveyn banyolu bir yatak odası. Bakar mısınız han gibi? Gerçekten çok geniş. Bir berjer, bir yanına sehpa atılmış. Bu da bence gayet hoş bir görüntü. Burada bir gardırobunuz var. Gardıropta X-Large bir gardırop. Yatak X-Large bir yatak. Konsolların priz boylarıyla mesafesi çok güzel. Burada bir makyaj aynanız var. Bir vitrininiz. Yani buna rağmen hala han gibi bir alan mevcut bu villada. Banyo lavaboyu da göster. Artık yavaş yavaş bitirelim tanıtımımızı. Çok fazla izleyicilerin vaktini almayalım. Orada da bir banyo lavabomuz var. Toplamda 3 banyo 3 lavabo gördük. Biri alt katta, bir tanesi ebeveyn banyo, bir tanesi üst katta ortak kullanım. %20 imar var biliyorsunuz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu 240-250 metrekare brüt kullanım alanına sahip villalar çıkıyor burada. Villa gerçekten çok güzel. Satış rakamı 22 milyon TL. 22 milyon TL ve bu ciddi bir pazarlığı da olacaktır. Geldiğinizde oturduğunuz takdirde ev sahibi de yapıcı bir insan, satmak istiyor. Zaten gidecek. Siz de almak istiyorsunuz. Orta bir noktayı her zaman bulabiliriz. Sadece bir çaya bakar. Evet, 5+1 ayrı mutfak, kış bahçeli, dışarıda bir müştemilatlı, otoparklı, otoparkın üstü kapalı, akıllı ev sistemli, havuzlu, çok güzel bir villayı gezdik. Yerden ısıtmalı ve yerden ısıtma sistemi kurulu. Aynı zamanda banyo lavabolarında da petek sistemi hazır. Bu villayı bence kaçırmayın. Gelin, görün, alın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.